içerikte YouTube, Instagram, TikTok ve diğer sosyal mecralarda kullanabileceğiniz 3 renkli LED halka ışıklı tripod incelemesini yapacağız. İnşallah cihazda sorun yoktur da iade etmek zorunda kalmam. Bir hafta önce 140 liradan almıştım. Malum dolardan dolayı 60 lira zam gelerek zam yok. Doların artmasından dolayı fiyatların yeniden değerlendirilmesi sonucu 140 liradan 200 liraya çıkmış. Piyasada farklı boyutlarda LED halkalar var. 10 inç, 13 inç ve 15 inç olarak ben 3 farklı boyut gördüm. Bu elimde gördüğünüzün boyutu ise 13 inç yani 33 santim. LED ışık 5 watt ile çalışıyor. Zaten ucunda USB soketi mevcut. Bu da şarj cihazı ya da güç bankası ile çalışıyor demektir. Hadi. Şarj cihazına bağladığımızda güç ışığının yandığını görüyorum. Güzel. Çalıştı. Güç düğmesine bir daha bastığımda ise kapanıyor. Şimdi bir de güç bankası ile deneyelim. Biliyorum siz powerbank demeye alışkınsınız ama bunun orijinali güç bankası. Güzel. Beyaz, sıcak ve gün ışığı olarak 3 farklı LED mevcut. LED'in gücü için 10 watt yazıyor satış sitesinde. Ancak ben cihazın herhangi bir yerinde güç değerine rastlamadım. Parlaklığını kumandadaki artı ve eksi tuşlarıyla değiştirebiliyoruz. Bu ayar 10 kademeli. Kablo uzunluğumuz ise 2 metre gibi güzel bir uzunluğa sahip. Bu uzunlukla her yere rahatlıkla yetiştirebiliriz kabloyu. Şurada Bluetooth kumandamız mevcut. Bu Bluetooth kumanda satılan bütün cihazlarda yok. İçinden çıkan pili kumandaya takıp kapağını kapatıyoruz. Mavi ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu düğmeden kumandayı açıp kapatabilirsiniz. Kumandayı açtıktan sonra telefonun Bluetooth özelliğini açarak kumanda ile eşleştiriyoruz. Bluetooth'un maksimum çekim mesafesi 10 metredir. Bu mesafeye kadar kumandayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Android ve iOS cihazları destekler diyor. Ben kendi telefonumda yaptığım testlerde video ve fotoğraf çekim konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani iOS'u denemedim ama Android'de iyi çalışıyor. Kumandanın CR2032 pil ile çalıştığını da belirtelim. Biterse hani. Şimdi tripoda gelelim. Katlanmış. En küçük hali 67 santim. Ayak genişliğini şuradan sabitleyebiliyorsunuz. Üstünde bulunan sıkıştırma vidalarını gevşeterek her bir boğumu teker teker uzatabilirsiniz. Bayağı uzun bir şey oldu bu ya. Yere koyalım. Sıkıştırma vidalarından sıkıyorum. Bunun maksimum yüksekliğinin de 2 metreden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ayağı daha da yukarı kaldırabiliriz ama şu anda en sağlam oturduğu şekli. Ayağı şu şekilde açarak 2 metreden fazla yükseklik elde ettim. Ki şu anda sağlam bir oturuş sağlıyor. Tabii bu maksimum uzunluğa henüz halkayı takmadık. Halkayı taktığımızda 33 santimde o var. Yani 2,3 metre gibi bir uzunluğa çıkıyor ki bu uzunluk fazlasıyla yeterli. Tripod alüminyumdan üretilmiş. Taşıma kapasitesinden bahsedilmemiş ama buna profesyonel makine takmak pek mantıklı gelmiyor. Şimdi gelelim tutucu kısma. Telefon tutucu önemli tabii ki. Esnek bir ayak var. Şu şekilde esneyebiliyor. Yani piyasadaki muadillerinden daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Tutucumuz ise bu. Telefon sağa sola kaçmasın diye şuradaki çentikler çok güzel düşünülmüş. İç tarafı ise kauçuk. Yine kaymaması için düşünülmüş. Telefon takalım. Gayet de güzel bir şekilde tutuyor. Minimum genişlik 7 santim, maksimum genişlik ise 10 santim. Şimdi bunu bağlantı demirine takalım. Şu şekilde bu yuvasına oturdu. Tripodun en üst tarafında şöyle bir şey göreceksiniz. Buna halkayı nasıl takarım diye düşünmeyin. Çünkü bu koruyucu bir kılıf. Çevirip çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi çevirdiğinizde çıkan bir tapa bu. Şimdi bağlantı aparatına geçelim. Bağlantı aparatımız şu şekilde. Şurayı çevirdiğimiz zaman şurası çok güzel hareket edebiliyor. Benim bu aparat çok hoşuma gitti. Çünkü demirden yapılmış. Yani şunun kırılma ihtimali yok. Burası olduğu gibi demirden yapılmış. Şu küre, şurası, alt taraf. Bir şu plastik ama bu plastik de sabitlemek için kullanılıyor. Çok da bir ehemmiyet yok işin açıkçası. Çünkü bütün mekanizmayı tutan ayak bu.
Eğer bu kırılırsa koskoca tripod hiçbir işe yaramaz. Eğer ki bu ayak plastik olsaydı fazla dayanmadan 3-5 ay içerisinde kırılırdı. Nereden biliyorsun? Çok başıma geldi de oradan biliyorum. Bu kıskacı tamamen söküp arka taraftaki şurayı alyan yardımıyla söktüğümüzde bu kürede çıkacaktır. Gerek var mı böyle bir şeye? Bilmiyorum. Belki ilerleyen zamanlarda ihtiyacımız olur. Şu kıskacı sıktığımızda bu ayağı da sıkmış oluyoruz. Şimdi bunu tripoda bağlıyoruz. Bunu çevirerek tripodda yerine oturtuyoruz. Yerine oturdu. Şimdi bunun üstüne halkayı bağlayalım. Halkamızı da saat yönünde döndürerek bağlıyoruz. Halkayı bağladıktan sonra şu kıskacı sabitleyerek halkanın dönmesini engelliyoruz. Bu döner halka sayesinde 360 derece çekim yapılabiliyor. Şimdi telefon tutucumuzu takalım. Evet. Telefon tutucumuzu da taktık. Sevmediğim yanı ise illaki şu halkayı da kullanmak zorunda olduğumuz. Ben mesela bu halkayı kullanmak istemesem, sadece tripodu kullanmak istesem şu telefon tutucuyu tripoda bağlayamıyorum. Çünkü öyle bir aparat koymamışlar. Ama yine de bu haliyle bile gayet kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Küçük bir odada yaptığım karanlık ortam testinde ışığın nasıl etkili olduğu gözüküyor. Tavan lambası, karanlık, tripod ışığı. Ayrıca gözü de hiç yormadığını belirtelim. Işık şiddeti gerçekten çok iyi. Daha sonradan yaptığım denemelerde ortamı aydınlatması gerçekten mükemmel. Dış çekimler için üstündeki ışıklı başlığı söküp piyasada 10-15 liraya bulabileceğiniz ayaklı tripodların üst tarafını buraya taktığımda ise gayet güzel bir şekilde uyum sağladığını görüyorum. Yani dış çekimlerde böyle bir şey kullanabilirsiniz. Yanında bir de çantası olsaydı dış çekim için tadından yenmezdi ama çanta veya kılıf gibi bir şeyimiz maalesef içinden çıkmıyor. Profesyonel bir çekim yapmıyorsanız kaliteli çekim sabit görüntüden geçer. Benim şimdiye kadar yapmış olduğum çekimlerin hemen hemen hepsi şu görmüş olduğunuz 10-20 liralık ahtapot tripodlar ile gerçekleştirildi. Eldeki imkanlarıyla manuel yükseklik ayarlamasını bu şekilde yapıyordum. İçeriği beğendiyseniz abone olabilir ya da bu paylaşımı beğenebilirsiniz. Abone ol abone. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.